Evet, herkese selamlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bu videoda da tekrar yüksek potansiyelli bir hisse senedine değineceğiz. Biliyorsunuz ki altcoin'lerin bir trende başlamasıyla hem altcoin analizi yapıyoruz hem de hisse senedi analizi. Daha önce de zaten yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimizi yapıyorduk. Fakat o zamanlar altcoin'ler diplerdeydi. Henüz bir yükseliş başlatmamıştı ve ne demiştik o zamanlar? Altcoin'ler, kripto paralar bir yükseliş trendine girdiğinde, bir yükseliş olduğunda onların da videosunu sizinle paylaşacağız. Sizin için araştırıyoruz. Yüksek potansiyelli hisse senedi ve altcoin bulmaya çalışıyoruz. Bazılarını da sağ olsun bizi takip eden arkadaşlarımız bize öneriyor. Örneğin bu hisse senedini bir arkadaşımız bize önermişti. Önerdi dediğimiz sadece analizini yapmamızı istedi. Ben de baktığımda uzun vadeli güzel bir potansiyel olduğunu gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan, her zaman söylüyoruz. Al sat tut tavsiyesi olmadan, sadece teknik analiz ışığında, ki buna da artık bunu da ekliyoruz. Bazen temel verileri de sizinle paylaşıyoruz. Hisse senetlerinin temel verilerine de değiniyoruz. Bunda da aynı şekilde bu hissenin temel verilerini sizinle paylaşacağız. Ama her zaman ne diyoruz? Biz teknik analize inanıyoruz. Daha çok tabii ki. Temeli de yabana atıyoruz anlamına gelmiyor bu. Onu da sizinle paylaşıyoruz verileri. Ve siz bu şekilde eğer yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senetleri ve altcoin'ler varsa videonun yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşalım. Eğer yüksek potansiyeli de varsa videosunu çekip kanalımızda paylaşıyoruz. Farklı olarak elinizdeki altcoin'leri, hisseleri gene aynı şekilde yazarsanız videonun yorum bölümüne, analizini yapıp yaptığınız yorumun altına sizinle paylaşıyoruz aynı şekilde ve çoğunuz videolara abone olmadan izliyor. Sizden ricam birkaç saniyenizi ayırıp abone olmanız. Bir de yaptığım paylaşımlara, verdiğim potansiyellere bazı eleştiriler geliyor. Tabi bilmeyen için haklı olarak kendi eleştirisini yapıyor ama biraz araştırırsa, biraz bilgisi olursa, olan insan, daha doğrusu bilgisi olan insan bu tür yorumlar yapmaz ama bilmiyorlar. Biz de öğretmeye çalışıyoruz zaten burada. Örneğin bir hissede bir potansiyel veriyoruz. İmkansız diyor. İşte altcoin'de bir potansiyel veriyoruz. Paylaşıyoruz, bu kadar bir potansiyeli var diyoruz. İmkansız, işte piyasa değeri şudur budur, şu fiyata gelirse piyasa değeri ne olur biliyor musunuz vesaire. Sanki işte dünyada para yok, işte dünyada böyle bir para yok gibi hatta konuşuyorlar. Örneğin altcoin'lerde verdiğimiz potansiyelleri bir düşünün. Örneğin işte altcoin'lerin veya coin'lerin başı olan Bitcoin'i düşünürsek 2010 yılından 2013 yılına kadar Bitcoin 0.008 dolardan 1000 dolara yükseldi. Yani 2-3 yıl içinde. Biz de her zaman diyoruz ya size uzun vadeci olun diye. Bitcoin o zamanlar 125 bin kat artmış. Bakın 125 bin kat, %125 bin demiyorum. Bu %12,5 milyon kat yapar. Tamam, şu an bu kadar yükselir mi? Onu kabul ediyorum. O kadar yükselmez bundan sonra. Ama ilk çıktığı zamanlar bu derece yükselişler yapmış. Onun için bu bahsettiğim yükselişler o kadar abartılı yükselişler değil aslında. Hani geçtiğimiz videoda bir altcoin paylaştım ya, %120 bin yükselecek diye. Bu 1200 kat demek. %120 bin demek. 1200 kat demek. Tabii onu yanlış söylemiştik. İşte 100 kat vesaire demiştik. 1200 kat arkadaşlar o. Bitcoin ise 125 bin, yani %125 bin değil de 125 bin kat yükselmiş. Bunu da siz hesaplayın. Varın, sizin matematiğiniz çok iyi ya bazı arkadaşların. Varın siz hesaplayın. Örneğin 2010 yılında ben Bitcoin videosunu çekip de size deseydim ki işte Bitcoin 1000 dolar olacak. Tabii ki hemen hemen hepiniz bana gülerdiniz. Bu işi bilenler dahi çoğunuz güler ve dalga geçerdiniz ama Bitcoin'de böyle bir yükseliş oldu ve Bitcoin her sezonda %60, 70, hatta %90-95'lik düşüşler yapıyor ama daha sonra üstüne katarak yükselişine devam ediyor. Bu trendde de biz daha önce yaptığımız analizlerde ne dedik? Daha doğrusu yaptığımız uzun vadeli Bitcoin analizinde ne dedik? Bizim bir hedefimiz var. İlk önce tabii ki 69 dolar seviyesi, 69 bin dolar seviyesi daha doğrusu. Daha sonra 125 bin dolar, 225 bin, 250 bin ve daha sonra en son ana trend olarak, ana hedef olarak 300 bin dolar seviyesi bizim ana beklentimiz. 3 yılda mı gelir, 5 yılda mı gelir onu bilmem.
Belki bu trendde gelmez ama bu trendde gelmese bile bir dahaki trendde mutlaka gelecektir. Tabi dünya batmazsa, ülkeler batarsa da doğal olarak para girişi olmaz. Piyasa değeri vesaire takılanlar var. Bu şekilde örneğin siz hesaplasaydınız Bitcoin'in piyasa değeri o zaman kaçtı ve 125 bin kat yükseldiğinde kaçtı? Onu varın siz hesaplayın. Ben çok o şekilde oralara takılmıyorum. Takılan varsa da saygı duyuyorum. Temel olarak değer verdiğiniz veriler varsa lütfen bizimle paylaşın. Bizi takip edenler de verdiğiniz bilgilerden yararlanmış olurlar. Arada böyle açıklama yapmak zorunda kalıyoruz bazı arkadaşlar yüzünden. Olsun, onların da başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Buyursunlar, kanalımıza abone olsunlar, yorumlarını, eleştirilerini saygı çerçevesi içinde. Tabii insan gibi yaparlarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Eleştirilere ben zaten teşekkür ediyorum çoğu zaman. Ama eleştiri yapmayı bilmeyenlere ona göre de muamele ediyoruz ve dilerseniz hemen çok uzattık, analizimize başlayalım. Evet, ne dedik? Tekrar yüksek potansiyelli, daha doğrusu yüksek potansiyel ihtimali olan bir hisse senediyle karşınızdayız. Çok soran arkadaşlar oluyordu. Dün akşam TikTok'ta canlı yayın yaparken bir arkadaş sordu. Ben de bir uzun vadeli olarak bakayım dedim. Bir yükseliş potansiyeli teknik olarak tabii ki gördüm ve sizinle paylaşmak istedim ama temel olarak da bazı verilerine değineceğiz, sizinle paylaşacağız. Ona göre tekrar söylüyorum, yatırım tavsiyesi olmadan videomuzu sizinle paylaşacağız. Şimdi hisse senedimizin adı CASA, tabi borsa kodu bu. Şimdi aylık grafiğini açtığımız zaman, ki uzun vade her zaman analiz yaptığımız için aylık grafiğini açıyoruz. Aylık grafikte ne demek bilmeyenler için söyleyelim. Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi, şu grafikler her bir tanesi bir ayda oluşmuş ve dolayısıyla uzun vadeli bir analiz ve uzun vadeli bir grafik demek. Yani burada yıllar var. Kaç yılından bu yana kadar, hatta onu sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi 2012'den bu ana kadar gelen bir grafik var karşınızda. Şimdi daha önce ne yapmış onu sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi burada güzel bir tobo formasyonu var. Şöyle sol omuz, baş, sağ omuz dediğimiz tobo formasyonu. Bu bir dip formasyonudur. Tabii 2012'de şöyle baktığımızda neredeymiş? Şurası 17 TL seviyesindeymiş ve 1.65 TL seviyesine kadar düşmüş. Daha sonra toparlanmış, gördüğünüz gibi uzun vadeli bu grafiği oluşturmuş. Tobo formasyonunu oluşturmuş. Bir ikincisi çanak formasyonunu oluşturmuş. Şu şekilde onu da sizinle çizelim. Bir tobo dip formasyonu artı olarak bir de çanak formasyonu, o da tabii ki dip formasyonu karşımıza çıkmış. Daha sonra ne yapmış? Şöyle gördüğünüz gibi 1.65 TL seviyelerinden şöyle hemen çanak boyumuzu alıyoruz. Çanak hedefini geçerek gördüğünüz gibi 244 TL seviyesine kadar gelmiş ve biz her zaman ne diyoruz? Çanak formasyonları, daha doğrusu formasyonlar net olarak gelebilir, biraz üstüne gelebilir, biraz altına gelebilir, biraz altında kalabilir. Altına geldiği zaman örneğin satış yiyebilir. Hiç önemli değil. Siz bir formasyon tamamlandığı zaman, daha doğrusu oluştuğu zaman alırsınız. Formasyon hedefine yaklaştığı zaman parça parça satarsınız. Yapmanız gereken odur. Yatırım bu şekilde yapılır. Tabii ki hedef vadeli olarak. Ne dedik? Burada bir tobo ve çanak formasyonumuz var. Gördüğünüz gibi hedefine gelmiş. Hatta hedefinde üstüne atmış. Şunu da örnek vereyim. Örneğin 2000 kaç yılında? Şöyle hemen bakalım dibine. 2016 yılında ben size deseydim ki, bu hissenin analizini yapsaydım, deseydim ki CASA diye bir hisse senedi var. Bir formasyon oluşturacak gibi. İşte 15 TL'den 1.65 TL'ye düşmüş ama sanki bir yükseliş olacak gibi bir görüntü var desem, örnek veriyorum sadece. Tabii ki onu dibinden anlayamayız. Biraz daha formasyonu oluşturma aşamasında olduğu zaman anlayabiliyoruz. Desem ki işte 1.65 TL'den 15.17 TL'ye gidecek bir formasyon oluşturacak. Bu çanak formasyonu tabii ki. Ondan sonra bu çanak formasyonun üstünde kaldığı sürece 15.17, bu çanak kulp formasyonunun hedefi 152 TL olacaktır desem belki inanmayacaksınız. İşte 152 civarlarına kadar %9.800'lük bir yükseliş potansiyeli var. Buraya kadar büyük ihtimalle gelecektir diye sizinle bir video paylaşsaydım belki çoğunuz inanmayacaktınız. Yani 98 kat oluyor bu. Daha doğrusu bu şekilde yorum yapan arkadaşlar inanmayacaktı. Belki güleceklerdi. Böyle bir
para var mı yok bilmem piyasa değerinden haberin var mı vesaire diyenler var ya, belki onlar yine aynı şekilde yorum yapacaklardı. Ama gördüğünüz gibi çanağını, kulpunu, dip formasyonunu oluşturmuş ve hedefine kadar gelmiş, hatta üstüne atmış. Neyse biz bundan sonraki duruma bakalım. Şöyle hemen burayı kaldıralım. Bundan sonra ne var onu sizinle paylaşalım. Bir bayrak formasyonu dediğimiz olay var. Şöyle hemen sizinle çizelim. Dibi burası. Şu şekilde dibine şöyle bir işaretimizi atalım. Hatta rengini değiştirelim ki karışıklık olmasın. Bu şekilde zirvesinden de tekrar şöyle bir çizelim. Şurası bizim ana direnç noktamız. Oradan 2-3 defa uzun vadeli olarak satış yemiş. Burası da bizim dibimiz, daha doğrusu formasyonun dibi. Buraya baktığınızda teknik analiz bilen arkadaşlar görecektir hemen. Bir bayrak formasyonu oluşumu var. Teknik olarak tabii ki, daha sonra temeline de bakacağız tabii ki. Ve bu bayrak formasyonu gördüğünüz gibi şuralardan bir dip oluşturmaya çalışıyor. Şöyle hatta çizelim dibi, örneğin en kabası şurası 80.80 TL seviyesi bu formasyonun dibi. Yani önemli destek noktası, burayı unutmayalım. Peki başka ne var? Şöyle hemen yakınlaştıralım. Haftalık grafiğimizi açalım. Ne gördük burada? Bir de pozitif uyumsuzluk var. Onu sizinle paylaşalım. Pozitif uyumsuzluk ne demek? Burada gördüğünüz gibi zaten çizgiden de anlaşıldığı gibi şu birinci dip, şöyle çizelim. Yukarıda, ikinci dip aşağıda. Daha sonra RSI'mıza bakacağız. RSI'ye baktığımızda da şöyle gördüğünüz gibi hemen çizelim sizin için. Daha tam oluşmamış ama günlük grafikte baktığımızda daha net göreceğiz. Birinci dip aşağıda, ikinci dip yukarıda oluşuyor gibi bir hareket var. Şöyle günlük grafiğimizi de açalım. Evet, günlük grafikte gördüğünüz gibi daha iyi anlaşılıyor. Burada gördüğünüz gibi birinci dip aşağıda, yukarıda daha doğrusu ikinci dip aşağıda. RSI'ye baktığımızda da şöyle hemen çizelim. Gördüğünüz gibi birinci dip aşağıda, ikinci dip yukarıda oluşuyor. Biz buna teknik analizde pozitif uyumsuzluk diyoruz. Aynı şekilde günlük grafikte burada da hemen yan tarafta da tekrar bir pozitif uyumsuzluk var. Şöyle bu dibi görüyorsunuz. Şöyle baktığınızda yukarıda ikinci dip, yani ortadaki dip aşağıda. RSI'ye baktığımızda şurayı hemen çizelim aşağıdan. Gördüğünüz gibi birinci dip aşağıda, ikinci dip yukarıda. Yani bir uyumsuzluk var. Dipte olduğu için teknik analizde biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz. Ve gördüğünüz gibi o pozitif uyumsuzluğu oluşturduktan sonra güzel bir yükseliş yapmış. Şöyle hemen bakalım. 82 TL'den 185 TL'ye kadar yükselip %124'lük bir yükseliş yapmış. Günlük grafikteki pozitif uyumsuzluktan sonra. Şunu kapatalım. Burada da dediğim gibi günlükte bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk teknikte ne dedik? Yükselişin işareti dedik. Ne demek bu? Yani dipler aşağı, grafik düşerken aşağıdan alımlar geliyor. Alımlar geldikçe bir tarafta pozitif uyumsuzluk oluşuyor ve ikinci dip yukarıda oluşuyor. Teknik analizin böyle güzel bir yanı var. Daha doğrusu birçok güzel yanı var ama bu güzel yanlarından bir tanesi. Burada da dediğim gibi 80 TL altına düşmediği sürece bu pozitif uyumsuzluğun etkisiyle güzel bir yükseliş olacaktır. Şu an dipte anlamına geliyor. Ama ne yapılması gerekiyor? Burada grafiğe baktığımızda 80 TL'nin altına düştüğü zaman stop olunması gerekiyor. Trade mantığı bu şekilde. Peki daha sonra ne var? Ne dedik? Bir bayrak formasyonumuz var. Turkuazla gördüğünüz. Ona biraz sonra değineceğiz ama ondan önce ne dedik? Bir temel verilerine de bakalım. Durum nedir? Onu sizinle paylaşalım. Evet, CASA'nın sayfasını açtığımızda Z borsadan açıyoruz her zaman dediğimiz gibi. Şöyle hemen ilk olarak FK'sına bakacağız. FK durumu çok kötü görünüyor. 93.62. Piyasa değeri 4.79. Tabii ki her zaman ne diyoruz size? Bir de sektör bazındaki sektör FK ve piyasa değerine bakmak gerekiyor. Onu da bir zahmet siz yapın. Piyasa değeri TL olarak 421 milyon 800 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Dolar bazlı da 14 milyon 138 bin dolarlık bir piyasa değeri var. Şirketin 38.960 adet hissesi var. Fiili dolaşım oranına baktığımızda %99.25, bu temel analizde çok kötü demek. En son dönem net karına baktığımızda eksi, yani 838 binlik bir zarar açıklamış. Son 4 çeyrekte, yani 1 yılda kar ve zarar durumu ise 4 milyon 500 binlik bir kar olarak karşımıza çıkıyor. Sermayesi de
4.900.000 TL olarak karşınıza gene çıkıyor. Tabii siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümüne yazın. Ben şahsen tekniğe bakarım. Görüntü olarak, daha doğrusu temel olarak çok da iyi görünmüyor ama teknik olarak şu an en azından kısa vade için iyi görünüyor diyebiliriz. Ne dedik? 80.80 TL altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Bir de yüksek dediğimiz potansiyel ne kadarlık bir potansiyel, onu sizinle paylaşalım. Ne dedik? Bir bayrak formasyonumuz var. Bu bayrak hedefi de şurası, yani eski zirvesi geçilmesi durumunda ve üstünde kalıcı olursa, tabii ki her zaman söylüyoruz. 246 TL üstüne atıp kalıcı olursa, ki oraya da daha var ama formasyon bu şekilde uzun vadeli bir formasyon olduğu için gördüğünüz gibi 86 TL üstünde kaldığı sürece şöyle kısa vadeli olarak şurası, yani 188 TL'ye kadar tekrar gelebilir. 188 TL üstünde 246 TL hedefi var. Tabii oraya gelip üstünde kalması lazım uzun vadeli olarak. Üstünde kaldığı sürece de şöyle ölçüm aracımızı alıyoruz. Bakın bu logaritmik bir grafik. Onu da unutmayın. Çünkü logaritmik grafikte ve normal grafikte farklı görünebiliyor. Logaritmik grafiği açtığınızda bu şekilde siz de bizim gibi görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi ölçüm aracımızı aldık. Yüzdelik durumunu şöyle bakalım. Uzun vadede, yani en az 1-3 yıl olmak üzere bu hisse senedinin 86 TL, daha doğrusu 80 TL altına düşmediği sürece ilk hedefi 188 TL. Daha sonra 146 TL'nin üstüne atıp kalıcı olursa ve formasyon onaylanırsa, formasyonun onaylanması çok önemli. Eğer şunu da söyleyeyim, 80 TL altına düşerse formasyon, tabii kalıcı olursa daha aşağılara düşerse formasyon çöp olur, onu söyleyeyim size. Ama 246 TL üstüne atıp kalıcı olursa da şu andan itibaren formasyon hedefine %22.000'lik bir yükseliş potansiyeliyle 228x'lik bir yükseliş potansiyeli var. Tabi şartlarımızı söyledik, 80 TL altına düşmeyecek. Hisse hakkında söylediklerimizi unutmayın lütfen. Bütün detayları kafanızda tutun. 80 TL altına düşmeyecek. Düşmediği sürece ilk hedefi, kısa vadeli hedefi 188 TL. Daha sonra 246 TL üstünde kaldığı sürece de uzun vadeli hedefi, verdiğimiz hedef olacaktır. O da %22.800'lük bir yükseliş potansiyeli. Bu da doğal olarak 228x demek. Dediğim gibi bu hisse hakkında ve diğer hisseler hakkında yorum bölümüne düşüncelerinizi saygı çerçevesi içinde yazın lütfen. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.